Bir din adamı düşünün. Tahsilini tamamlayamadan medreseden atılmış. Hatta kendi çağdaşı olan Evliya Çelebi tarafından cahil olarak nitelendirilmiş biri. Ancak bu kişi bundan bağımsız bir şekilde ününü başkent İstanbul'da yayarak kısa sürede padişahın en gözde adamlarından biri olacak ve bu ünü sayesinde o kadar zenginleşecek ki devlet kendisinden para isteyecek kadar zor durumda kalacak. Peki bu nasıl mümkün oldu? Bu soruların cevabı ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izleyip bu ve bunun gibi daha fazla içerik için beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Osmanlı'yı karıştıran Cinci Hoca. Cinci Hüseyin Efendi gerçekleri. Safranbolu'da meşhur bir hoca ailesinin çocuğu olarak doğan ve Cinci Hoca lakabıyla anılan Hüseyin Efendi, çocuk yaşlarında ilk eğitimini babası Şeyh Mehmet Çelebi'den aldı. Babasından büyücülüğü de öğrenen ve ileriki yaşlarında eğitimini tamamlamak için İstanbul'a gelen Cinci Hoca, Süleymaniye Medresesi'nde eğitimine devam etti. Bu arada çevresinde kuvvetli nefesiyle tanınması ve okuduğu duaların dertlere şifa olduğu haberlerinin yayılması başkentte ününü kısa sürede konuşulur yapmıştı. Sihir ve büyü işlerine kendini aşırı derecede kaptıran Hüseyin Efendi, tahsil gördüğü medresede bu sebeple hoş karşılanmayarak mezun olamadan medreseden atıldı. Ancak bu Hüseyin Efendi'nin şöhretine engel olmayacaktı. Zira döneminde Osmanlı padişahı olan Sultan İbrahim'in rahatsızlıklarına bir türlü çare bulunamaması ününe zirve katacaktı. Maalesef 17. yüzyılda Osmanlı Devleti artık ilimden, aklın, bilimin ve liyakatın ışığından yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış, dini istismar eden, bunu bir araç olarak kullanan kişi ve zümreler türemişti. İşte böyle bir dönemde Hüseyin Efendi'nin ününü duyan Kösem Sultan, oğlunun tedavisi için Cinci Hoca'yı saraya çağırdı. Artık Cinci Hoca diye anılan Hüseyin Efendi, her gün saraya gelerek kokuşmuş nefesiyle Emirül Müminin ve İmamül Müslim'in suratına üfledi. Tesirli dualar okuduğunu söyleyip padişahı manevi bakımdan tedavi ettiğini söylemesi ve sultanın onun gelmesinden sonra günden güne iyileşerek rahatlaması şöhretini iyice arttırdı. Artık sarayda bir dediği iki edilmiyordu. Zenginliği günden güne artan ve padişah katında büyük bir iltifat gören Hüseyin Efendi, tahsilini tamamlamamış olmasına rağmen Süleymaniye medreselerine hoca tayin edildi. Hatta kendisine başkentte bir saray bile verildi. Kendisine rakip olan dönemin en güçlü veziri azamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa'yı 1644'te öldürtünce ise sarayda bütün ipler onun eline geçti. Kısa sürede Anadolu Kadı askerliğine kadar yükselen Cinci Hoca, rüşvet aldığı iddiasıyla 4 defa görevden alınsa da her defasında bir yolunu bulup padişahın affıyla bu makamı elinde tutmayı başardı. Artık Cinci Hoca diye anılan Hüseyin Efendi, sultanın gözdelerinden Şekerpare Kadın ve Yusuf Paşa ile işbirliği yaparak devlet yönetiminde etkili birisi olmuştu. Öyle ki devlet kadrolarına yapılacak tayin ve azillere karışır duruma gelmiş, Girit seferinin açılmasına dahi etkili olmuştu. Kendi denetimine geçen medrese hocalıkları ve kadılıkları da rüşvetle satarak zenginliğine zenginlik katan Cinci Hoca o kadar ileriye gitti ki bazı görevler için açık arttırma dahi düzenledi. Bu sayede büyük bir servete sahip olan Cinci Hoca'nın talihi Sultan İbrahim'in ölümüyle tamamen değişti. Osmanlı tahtına çıkan yeni padişah 4. Mehmet'in tahta çıkışı münasebetiyle askere verilecek olan para hazinede olmadığı için devrin sadrazamı Sofu Mehmet Paşa Cinci Hoca'dan 8 milyon akçe para istedi. Cinci Hoca'nın ukdesinde 120 milyon civarı akçe olmasına rağmen istenilen bu 8 milyon akçeyi vermeye yanaşmaması bir nevi ölüm fermanını imzalamasıydı.
Çevresi durumun vehametini kendisine anlatıp Cinci Hoca'yı bir miktar ayarı düşük, eksik ve silik paralarla kırık altınlardan vermeyi ikna etse de iş işten çoktan geçmişti. Bu davranışa kızan Vezir-i Azam, Çavuşbaşı Abdülfettah Ağa'yı Cinci Hoca'yı yakalamak için görevlendirdi. Abdülfettah Ağa ve adamları hızlı bir şekilde Cinci Hoca'nın evini bastı. Onların gelmesiyle Cinci Hoca evinin damından atlayıp komşusunun evine sığınsa da kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Parasının yerini söylemesi için defalarca dövülse de inatçı hoca yediği dayağa rağmen istenilen parayı vermeye bir türlü yanaşmıyordu. Bunun üzerine evi köşe bucak arandı. Bu aramalar neticesinde yüzlerce kese akçe, altınlar, mücevherler ve çok değerli samur kürkleri bulundu. Daha sonrasında kendi işleminden geçen bütün resmi evraklar incelendi. Yediği tüm rüşvetler ve usulsüz aldığı paralar hesaplandı. Nakit parası 3000 kese yani 120 milyon akçe olarak belirlendi. Sakladığı diğer paraların yerini söylemesi için devrin en meşhur celladı olan ve Sultan İbrahim'i de öldüren Kara Ali tarafından işkenceye alındı. Günlerce süren işkence sonunda sakladığı yüzlerce kese parası bulundu. Cinci Hoca'nın servetinin büyük bir bölümü ayarı düzgün akçelerden oluşuyordu. Osmanlı'nın bu devirlerinde de bu şekilde düzgün para bulmak oldukça zordu. Cinci Hoca'nın servetinin bir kısmı askeri cülüs bahşişi olarak dağıtıldı. Bu paralar halk arasında o dönemde cinci akçesi diye anıldı. Ancak düzgün ayarlı bu paralar bir süre sonra devlet tarafından toplatılarak darphanede eritildi ve içindeki gümüş oranı düşürüldü. Ne var ki Cinci Hoca'nın malının hepsine devlet tarafından el konulmamıştı. Süleymaniye Vakfı'ndan haksız yere aldığı 1.200.000 akçe bu vakfa iade edildi. Karısına ise mihri müecceli olarak 1000 altın verildi. Bir süre hapis hayatı süren Cinci Hoca, manevi gücünden korkulduğu için Osmanlı'nın Afrika'daki en uzak bölgesi olan Habeş eyaletinin İbrim sancağına sancak bey olarak tayin edilerek İstanbul'dan uzaklaştırılmak istendi. Bu göreve giderken Karacabey civarında romatizması yüzünden rahatsızlandığını belirterek geri dönmek için izin istedi. Kırım Hanı'nın da aracı olması ile geri dönmesine müsaade edilse de yıllarca topladığı malların müsaadesini bir türlü kabul edemeyen Cinci Hoca, her yerde mal ve paralarının haksız yere gasp edildiğini, servetinin sadece 1/10'inin padişahın hazinesine girdiğini, kalanının Vezir-i Azam ve diğer görevliler tarafından cebe atıldığı söylentilerini etrafta yaydı. Ayrıca adamlarının o sıralarda Sultan İbrahim'in kanını dava etmek amacıyla çıkan ve Sultan Ahmet Camii vakası adıyla anılan sipahi ayaklanmasına katılarak efendilerinin mallarının haksız yere alındığı yolunda ileri geri konuşmaları sarayda rahatsızlığa sebep oldu. Bunun üzerine Ekim veya Kasım 1648'de Limnili Hüseyin Çavuş tarafından Cinci Hoca öldürüldü. Asıl adından çok kaynaklarda Cinci Hoca lakabıyla anılan Hüseyin Efendi'nin devrin kaynaklarından da anlaşılacağı üzere en büyük amacı daha çok kazanmak, mal ve mülk edinmek olduğu açıktır. Sultan İbrahim'in gözdelerinden Şekerpare Kadın ve Silahtar Yusuf Ağa ile işbirliği yaparak padişah üzerindeki nüfusu sayesinde devrin siyasi olaylarına büyük rol sahibi olmuş, başta Mustafa Paşa olmak üzere sevmediği veya kendini muhalif bulduğu devlet adamlarının ortadan kaldırılmasında rol oynamıştır. Uhdesindeki kadroları rüşvetle ve adeta açık arttırma ile satan Cinci Hoca, sağladığı haksız kazançla kısa sürede çok zenginleşmiş, 17. yüzyılın iktidar mücadelelerini sağladığı otorite boşluğundan ve liyakatın bozukluğundan faydalanarak dönemin tipik bir siması olarak tarihteki yerini almıştır.